Kışlarında üç ara zincir, kolumda kelepçe, boynumda zincir, zincirin yerleri ne yaman sancır, ahı Yemen'dir, gülü çimendir, giden gelmiyor, acep nedendir? Bugün Birinci Dünya Savaşı'nın pek de konuşulmayan, gölgede kalmış bir yönüne odaklanıyoruz. Osmanlı ordusundan esir düşen 200 binden fazla askerin dramını. Elimizdeki materyal, Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran'ın bu konudaki kapsamlı araştırmalarına dayanıyor ve biz de bu kayıp kuşağın hikayesindeki temel bir gerilimi tartışacağız. Sorumuz şu: bu esirlerin yaşadıkları çöken bir imparatorluğun, yani sistematik bir ihmalinin ve terk edilmişliğin trajik bir hikayesi mi, yoksa bu büyük trajedinin içinde zor şartlara rağmen ayakta kalan kurumsal bir desteği ve esirlerin kendi direncini de görmek mümkün mü? Ben bugün yaşanan acıları göz ardı etmeden bu ikinci perspektifi, yani kurumsal çabaların ve esirlerin direnişinin önemini savunacağım. Ben ise bu hikayenin özünde derin bir terk edilmişlik duygusu olduğunu düşünüyorum. Ne kadar bireysel direniş veya kurumsal çaba olursa olsun, büyük resmin devletin çöküşüyle birlikte vatandaşlarını kaderine terk etmenin acı bir portresi olduğunu ve bu gerçeğin maalesef değişmediğini savunacağım. Şimdi konuya girerken altını çizmek istediğim temel bir duygu var: sahipsizlik. Düşünün bir kere 10 farklı cephede, yani Galicia'dan Arabistan'a yıllarca savaşıp hayatta kalmışsınız, sonra esir düşüyorsunuz, bin bir türlü zorluk yaşıyorsunuz ve nihayet memleketinize döndüğünüzde sizi bekleyen şey ne? Kaynakların ifadesiyle unutulmuş, parasız, pulsuz ve madalyasız bir karşılama. İşte tam da bu yüzden onlara kayıp kuşak deniyor. Bu sadece bir yakıştırma değil, gerçeğin ta kendisi. Bu terk edilmişliğin en somut kanıtı da esaret koşullarının kendisi. Özellikle Rusya'daki kamplarda yaşananlar akıl almaz boyutlarda. Sistematik açlık, dondurucu soğuk, bitmeyen kötü muamele. Bu sadece bedensel bir çöküş değil, aynı zamanda ruhsal bir yıkım. Myanmar'daki Datmyo kampında yaşanan bir olay bu ruh halini çok çarpıcı bir şekilde özetliyor aslında. İntihar girişiminde bulunan bir askeri Türk bir doktor kurtarıyor. Askerin doktora söylediği cümle şu: "Ne yapayım? Sabahtan akşama bu tel örgüyü görmekten bıktım." Savaştan, ölümden değil, o monoton umutsuzluktan bıkmış. Devletin fiilen ortadan kalkması da bu sahipsizliği perçinliyor. Bakın, esirlerin toplu dönüşü 1921'de başlıyor ama bazılarının 1923'e kadar dönememesi basit bir lojistik sorun değil. Çünkü kimsenin bu esirlerin durumunu takip edecek ne hali, ne vakti, ne de gücü var. Bu münferit bir aksaklık değil, topyekün bir ihmaldir. Edemez. Ama bu deneyimi tek tip bir terk edilmişlik olarak tanımladığımızda resmin önemli bir kısmını dışarıda bırakmış oluyoruz. Çünkü esirlerin durumu onlara esir alan güce ve bulundukları coğrafyaya göre siyahla beyaz kadar farklılık gösteriyor olabiliyordu. Mesela en fazla Türk esiri, yani yaklaşık 135 bin kişi, İngilizlerin elindeydi. Kaynaklar bu kamplardaki durumun genelde daha iyi olduğunu belirtiyor. Evet, dayak var, güneş altında zorla çalıştırma var. Bunlar korkunç şeyler kesinlikle. Ama aynı kaynaklar öldüresiye eziyet etme, öldürme, yaşanamaz iklim koşullarına terk etme gibi uygulamaların çok nadir olduğunu da ekliyor. Bu her esirin aynı cehennemi yaşamadığını, dolayısıyla genelleme yapmanın bizi yanıltabileceğini gösteriyor. Ama benim asıl karşı argümanım kurumsal destek mekanizmaları. Bakın, Kızılay o dönemde, yani imparatorluğun çöktüğü o kaos ortamında, kaynaklara göre savaş yıllarında en iyi çalışan kurumlarımızdan biriymiş. Bu inanılmaz bir şey. Sadece 3-5 yardım paketi göndermekten bahsetmiyorum. Esirlerin isimlerini, doğum tarihlerini, esir düştükleri yeri içeren eksiksiz listeler tutmuşlar. Bu basit bir yardımdan çok daha fazlası. Bu kurumsal bir sahiplenme iradesidir. Ve sadece biz değiliz, uluslararası mekanizmalar da devrede.
Kızılaç sürekli kampları denetliyor, müfettişler gönderiyor, gelen şikayetleri değerlendirip koşulların iyileştirilmesi için baskı kuruyor. Yani bu insanlar tamamen karanlık bir boşluğa atılmış değillerdi. Bir saniye, bu kurumların çabalarını küçümsediğim düşünülmesin. Kızılay'ın yaptığı iş olağanüstü, bu kesin. Ama bu çabalar okyanustaki bir damla gibi değil miydi? Yani bir yanda elinde isim listesi olan bir kurum, diğer yanda Sibirya'da tifüsten, açlıktan kırılan on binlerce asker var. Bu ikisi aynı kefeye konulabilir mi? Sizin bahsettiğiniz o bireysel direniş örnekleri bile aslında bu genel çaresizliği daha da görünür kılıyor. Myanmar'daki esirlerin muzdan rakı yapması ya da tavukçulukla uğraşması, bunlar insanın hayata tutunma refleksidir, evet, ama sistematik ihmal gerçeğini beliştirmez ki. Hatta en trajik örneklerden biri, Rus esaretinden kurtulan bir grup askerin hikayesi. 4 yıl sonra serbest kalıyorlar, bir Japon gemisiyle vatanlarına doğru yola çıkıyorlar. Tam İzmir'e geldiklerinde bu kez de şehri işgal etmiş olan Yunanlılar tarafından alıkonuluyorlar ve aylarca o gemide mahsur kalıyorlar. Bu olay her şeyi özetliyor aslında. Bir esaretten kurtulup diğerine düşüyorlar. Sürekli bir mağduriyet döngüsü var. Bireysel direnç, kurumsal çöküş karşısında ne kadar yetersiz kalıyor, bunun en acı kanıtı bu. Ama ben o Japon gemisi olayına tamamen farklı bir yerden bakıyorum. Evet, bir esaretten diğerine düşmeleri korkunç bir trajedi. Ancak o hikayenin içinde gözden kaçırdığımız çok önemli bir detay var. Yunanlılar esirleri talep ettiğinde Japon kaptan ne diyor? Ben esirleri Türk hükümetine teslim etme emri aldım. Bunun dışında hiç kimseye teslim etmem diye direniyor. Bakın bu çok anlamlı. Bu o esirlerin uluslararası hukukta bir statüsü olduğunu, tamamen sahipsiz olmadıklarını, birilerinin onların haklarını savunduğunu gösteriyor. O kaptanın duruşu bile tek başına bir umut ışığıdır. Sizin hayata tutunma refleksi diye nitelediğiniz o yaratıcılık örnekleri de bence pasif bir mağduriyetten çok daha fazlası. Muzla rakı yapmak sadece hayatta kalma çabası değil, aynı zamanda o korkunç koşullar altında kültürel kimliği, moralini, insanlığını koruma yöntemidir. Kamplarda okuma yazma bilmeyen erlere subayların ders verdiğini, hatta bu süreçte İngilizce, Rusça gibi dilleri öğrenenlerin olduğunu biliyoruz. Bunlar pasif kurbanların yapacağı şeyler değil. Bunlar koşullar ne olursa olsun insan kalmaya, gelişmeye devam eden aktif öznelerin eylemleridir. O Japon kaptanın onurlu duruşu takdire şayan, evet. Ama bir kaptanın kişisel duruşu bir devletin yokluğunu telafi edebilir mi? Bence edemez. Asıl mesele o esirlerin döndükten sonra ne yaşadığı. Yıllarca esaret çekmiş bu insanlar, dinlenmeden, rehabilite edilmeden, birçoğu ailesinin yüzünü bile göremeden doğrudan milli mücadele saflarına gönderiliyor. Hatta içlerinden bazılarının bu kez de Yunanlılara esir düştüğünü biliyoruz. Bu size ne hissettiriyor? Bana o insanların birer birey olarak değil, sadece birer asker, birer araç olarak görüldüğünü düşündürüyor. Bir nevi kullanılıp atılma hissi var bu hikayede. Kızılay'ın ya da Kızılac'ın çabaları ne kadar değerli olursa olsun, bu devasa kurumsal boşluğu ve siyasi sahipsizliği doldurmaya yetmiyor. Hiçbir sivil toplum kuruluşu bir devletin sorumluluğunu üstlenemez. Peki ama hangi devletten bahsediyoruz? O dönemde çökmüş bir imparatorluk, işgal altında bir vatan, İstanbul'da bir hükümet, Ankara'da yeni kurulan başka bir hükümet var. Yani devletin kendisi bir boşluk içinde. İşte tam da bu noktada Kızılay gibi ulusal kurumlar o devletin devamlılığını ve vatandaşlarına karşı sorumluluğunu bir ölçüde sırtlanıyor. Sizin okyanusta bir damla dediğiniz o listeler bence meselenin kilit noktası. O listeler basit bir envanter çalışması değil. O listeler o insanların kimlikleriyle, hikayeleriyle birlikte tarihten silinip itmesini engelleyen bir hafıza, bir sahiplenme eylemidir. Bugün o 202 bin esirin neredeyse tamamının ismini, künyesini biliyorsak, bu Kızılay'ın o kaos ortamında gösterdiği kurumsal refleks sayesindedir. Bu tamamen terk edildiler tezini zayıflatan güçlü kanıtlardan biri ve ona sahip çıkma iradesini o koşullarda yerine getiren bir belgedir. Bu listelerin tarihsel değeri ve Kızılay'ın çabası tartışılmaz. Ama ben yine de sahadaki acı gerçekliğe dönmek istiyorum. Çünkü rakamlar acımasızdır ve hikayenin ana çerçevesini onlar belirler. Türk ordusunun 1. Dünya Savaşı'ndaki esir ölüm oranı %27. Bu, savaşa katılan diğer tüm ordulardan daha yüksek bir oran.
Sadece bu rakam bile hikayenin ana renginin kayıp ve trajedi olduğunu kanıtlamaya yetiyor. Bu yüzden kayıp kuşak tanımı bu kadar yerli yerine oturuyor. Bu insanların sesini duyamayışımızı simgeleyen çok dokunaklı bir detay daha var kaynaklarda. Kamplardan ailelere gönderilen mektupların çoğu, okuma yazma bilmeyen erler adına subaylar tarafından aynı el yazısıyla yazılmış. Düşünebiliyor musunuz? Yüzlerce, binlerce askerin acısı, hasreti, umudu tek bir el yazısına sığdırılmış. Bu, o kuşağın sessizliğini, kendi sesini, kendi acısını doğrudan ifade edemeyişini o kadar güzel simgeliyor ki, bu bireysel dayanışmanın ötesinde kitlesel bir çaresizliğin resmidir benim için. Madalyonun bir de diğer yüzü yok mu? O mektuplar aynı zamanda o korkunç koşullar altında filizlenen bir okur-yazar dayanışması, bir kader birliği olarak da okunamaz mı? Bilenlerin bilmeyenlere yardım etmesi, onların aileleriyle olan o son umut bağını koparmamak için gösterdiği bir çabadır bu. Benim mektubum gitsin de onunki kalmasın dememektir. Kayıpların ve acının büyüklüğünü elbette tartışmıyorum. %27 korkunç bir oran. Ancak 202 bin esirden 150 bininin onca zorluğa, onca imkansızlığa rağmen bir şekilde vatanına geri dönmüş olması da bir gerçek. Bu hikayenin sadece kayıptan ibaret olmadığını, aynı zamanda muazzam bir hayatta kalma ve geri dönüş hikayesi olduğunu da gösterir. Eğer kayıp kuşak anlatısına saplanıp kalırsak, bu insanların direncini, hayata tutunma azimlerini ve onlara o zor koşullarda omuz verenlerin çabalarını gölgede bırakma riskiyle karşı karşıya kalırız. Hikaye sadece kayıp değil, aynı zamanda hayatta kalmaktır. Özetle benim için Birinci Dünya Savaşı'ndaki Türk esirlerin hikayesi, temelde bir devletin çöküşüyle birlikte gelen büyük bir sahipsizlik ve acı anlatısıdır. Myanmar'daki tel örgülene bakıp intiharı düşünen askerden, vatanına dönerken İzmir'de yeniden esir düşenlere kadar her detay bu terk edilmişliği doğruluyor. Kızılay gibi kurumların çabaları, o karanlıktaki mum ışığı gibi kıymetlidir ama bütün o devasa trajediyi aydınlatmaya, esirlerin yaşadığı sistematik ihmali ortadan kaldırmaya yetmemiştir. Bu insanlar hem esarette hem de dönüşlerinde kaderlerine terk edilmiş bir kayıp kuşaktır. Benim vardığım sonuç ise biraz daha farklı. Esirlerin yaşadığı korkunç trajedi, devletin yokluğunun getirdiği zorluklar ve o %27'lik kayıp oranı acı birer gerçek. Ancak bu tabloyu, esirlerin o en zor koşullardaki direnişini, yaratıcılıklarını, onurlu duruşlarını ve Kızılay gibi kurumların sistematik ve belgeli destek çabalarını dahil etmeden okumak, hikayeyi eksik bırakmaktır. Bu karmaşık anlatı sadece bir terk edilmişlik öyküsü değil, aynı zamanda insan ruhunun ve kurumsal dayanışmanın en zor anlarda verdiği sınavın da hikayesidir. Ve 150 bin insanın her şeye rağmen geri dönmüş olması bu sınavın bir tarafının da başarıyla verildiğini gösterir. Bu farklı bakış açıları elimizdeki malzemenin ne kadar zengin ve çok katmanlı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Anlaşılan o ki, esirlerin deneyimini tam olarak anlamak için hem acıyı ve ihmali hem de direnişi ve dayanışmayı aynı anda görebilmek gerekiyor. Bu dokunaklı hikayede şüphesiz keşfedilecek daha çok şey var.